Binlerce yıl önce, Arap Yarımadası'nın çorak topraklarında bir mühendislik harikası yükseliyordu, Marib Barajı. Bu sadece bir yapı değil, aynı zamanda görkemli bir medeniyetin can damarıydı. Peki tarihin en büyük mühendislik başarılarından biri, nasıl oldu da bir imparatorluğun dramatik sonunu getiren felakete dönüştü? Bir zamanların müreffeh krallığının sular altında kalmış sırları ve o büyük yıkımın modern dünyamıza fısıldadığı uyarılar. Hazır olun, çünkü Marib'in görkemli yükselişinden trajik çöküşüne, medeniyetin kaderini değiştiren bir hikayeye dalıyoruz. Antik Yemen'in kalbinde, Saba Krallığı'nın görkemli başkenti Marib'in hemen yakınında, insanlık tarihinin en etkileyici mühendislik başarılarından biri yatıyordu. Marib Barajı, Sedd Marib. Bu devasa yapı, sadece bir su bendi olmaktan çok daha fazlasıydı. Bereketin, refahın ve medeniyetin somutlaşmış haliydi. Milattan önce 8. yüzyılda temelleri atılan bu anıtsal eser, Arabistan Yarımadası'nın çöl ikliminde adeta bir vaha yaratmış, Saba ve Himyar krallıklarının binlerce yıl süren altın çağının garantörü olmuştur. Barajın varlığı, bir zamanlar, Arabia Felix, Mutlu Arabistan olarak bilinen bu bölgenin, zengin tarım arazilerine, karmaşık sulama kanallarına ve dolayısıyla nüfus artışına, ticari zenginliğe ve kültürel gelişime olanak tanımasını sağlamıştır. Marib Barajı, sadece antik dünyanın en büyük barajı değil, aynı zamanda Güney Arabistan'ın baharat ve tütsü yollarının ticaret merkezi olmasını sağlayan temel direğiydi. Marib Barajı, döneminin teknolojisini ve mühendislik bilgisini aşan bir yapıydı. İki dağ arasındaki bir vadiyi kapatarak inşa edilmiş, kireç taşı ve sertleştirilmiş toprak kullanılarak yapılmıştı. Yaklaşık 15 metre yüksekliğe ve 600 metreden fazla uzunluğa ulaştığı düşünülen bu yapı, mevsimlik sellere karşı koymak ve devasa bir rezervuar oluşturmak üzere tasarlanmıştı. Barajın karmaşık mühendisliği, suyun kontrollü bir şekilde dağıtılmasını sağlayan ana ve ikincil su kapaklarını ve kanalları içeriyordu. Bu kanallar, Marib çevresindeki yaklaşık 10.000 hektarlık araziyi sulayarak, bölgeyi verimli tahıl ve meyve bahçeleriyle kaplı bir cennete çevirmişti. Kurak çöl ortamında bu denli büyük bir tarım alanının varlığı, Saba Krallığı'nı ekonomik olarak son derece güçlü kılmış, gökten yağan altın rivayetlerinin kaynağı olmuştur. Baraj, krallığın gücünün ve tanrılarla olan özel bağının bir sembolüydü. Onarım ve bakımı, nesiller boyunca kralların en kutsal görevlerinden biri olarak kabul edilmiş, her kral kendi adıyla anılan yeni bir onarım veya gelişti. Arame yaparak gücünü peyderpey pekiştirmiştir. Marib Barajı'nın çöküşü, anlık bir felaket olmaktan ziyade, yüzyıllara yayılan bir ihmal ve toplumsal çözülmenin doruk noktasıydı. Baraj, M.Ö. 8. yüzyıldan M.Sonra 6. yüzyıla kadar ayakta kalmayı başarmış olsa da, zamanla artan toprak birikintileri, güçlü sellerin yarattığı aşınmalar ve sürekli bakım ihtiyacı, yapının bütünlüğünü tehdit etmeye başlamıştı. İlk büyük hasarlar M.Ö. 145 yılında meydana gelmiş, ancak bu ve sonraki hasarlar başarılı onarımlarla atlatılmıştır. Ancak, milattan sonra 4. ve 5. yüzyıllara gelindiğinde, siyasi istikrarsızlık, iç savaşlar ve ekonomik güçlükler nedeniyle barajın hayati öneme sahip olan bakımı aksamaya başlamıştır. Toplumsal düzenin zayıflaması ve krallığın gücünün azalmasıyla birlikte, böylesine büyük ve karmaşık bir yapıyı ayakta tutacak merkezi otoritenin ve kolektif çabanın sürekliliği sekteye uğramıştır. Barajın zayıflayan duvarları, krallığın kendisinin de zayıflayan temellerini yansıtıyordu. Tarihçiler ve arkeologlar, Marib Barajı'nın kesin ve kalıcı yıkımını genellikle milattan sonra 575 yılı civarına konumlandırır. Arap kaynaklarında, özellikle Kur'an-ı Kerim'de Sebe suresinde, Arimseli olarak geçen bu olay, bir medeniyetin sonunu getiren epik bir felaket olarak anlatılır. Son büyük sel, nihayetinde aşırı yüklenmiş, ihmal edilmiş ve zayıflamış olan baraj duvarlarını paramparça etmiştir. Barajın yıkılmasıyla birlikte, rezervuardaki devasa su kütlesi serbest kalmış ve binlerce yıllık birikmiş medeniyetin üzerine çökmüştür. Sadece Marib ve çevresi değil, geniş bir bölge sular altında kalmış, sulama kanalları kullanılamaz hale gelmiş ve verimli tarım arazileri tekrar çöle dönüşmüştür.
Bu felaket, sadece fiziksel bir yıkım değildi. Aynı zamanda toplumsal, ekonomik ve demografik bir çöküşün de başlangıcıydı. Tarımın çökmesi, kıtlığa ve ekonomik iflasa yol açtı. Refahın ve yaşamın kaynağı olan suyun kaybıyla birlikte, binlerce sabah ve himyerli, doğa şartlarının artık yaşanmaz hale getirdiği yurt arını terk etmek zorunda kaldı. Güney Arabistan'dan kuzeye, Hicaz ve Suriye'ye doğru başlayan bu büyük göç dalgası, Arap Yarımadası'nın demografik yapısını kökten değiştirmiştir. Bu göçler, İslam'ın yükselişinden önceki Arap kabilelerinin yayılması ve yerleşimi üzerinde derin etkiler bırakmıştır. Yemen'deki görkemli medeniyetin mirası, bir zamanlar bolluk ve refahla özdeşleşen Mağrib'in harabelerinde sessizliğe bürünmüştür. Mağrib Barajı'nın hikayesi, insanlığın doğa üzerindeki gücünün ve aynı zamanda bu gücü sürdürmenin zorluğunun dramatik bir kanıtıdır. Baraj, insan zekasının ve kolektif çabasının bir medeniyeti nasıl yükseltebileceğini göstermiştir. Ancak yıkılışı, merkezi otoritenin zayıflaması, sosyal uyumun bozulması ve hayati altyapının ihmal edilmesinin bir medeniyetin sonunu nasıl getirebileceğinin de trajik bir dersidir. Binlerce yıllık kesintisiz refahın, tek bir büyük mühendislik yapısının kaderine nasıl bağlı olduğu, modern dünyamızdaki su kaynaklarının ve kritik altyapının önemini de gözler önüne sermektedir. Mağrib'in harabeleri, bugün bile bize, sürdürülebilirlik ve ihtiyatın, görkemli yapıtlardan daha kalıcı olduğunu fısıldamaktadır. Bu, sadece antik bir krallığın sonu değil, aynı zamanda medeniyetlerin yükseliş ve düşüş döngüsüne dair evrensel bir hikayedir.